Dorian Gray'in portresi. Dorian Gray'in portresi İrlandalı yazar Oscar Wilde tarafından yazılan ve ilk kez 1890'da basılan bir romandır. Kitap güzelliği, ahlakı ve sanatla çöküşün yozlaştırıcı etkisini inceler. Kitap, portresi yaşlanırken kendisi sonsuza dek genç kalan ve ahlaki bir bozulma yaşayan genç adam Dorian Gray'in hikayesini anlatır. Roman, 3 ana karakter etrafında şekillenir. Dorian Gray, Basil Hallward ve Lord Henry Wotton. Basil, Dorian'ın güzelliğine aşık olan ve onun portresini yapmaya karar veren yetenekli bir sanatçıdır. Alaycı ve esprili bir aristokrat olan Lord Henry ise, Dorian'ı hazcı ve ahlak dışı bir yaşam tarzıyla tanıştırarak, arzularını kucaklamaya ve zevk için yaşamaya teşvik eder. Basil portreyi tamamlarken Dorian, tablodaki görüntü gibi sonsuza kadar genç ve güzel kalma arzusunu dile getirir. Neredeyse doğaüstü bir anda, Dorian'ın dileği yerine getirilir. Ancak Dorian'ın kendisi zamanın etkisinden ve ahlaksızlıktan etkilenmezken, portresi adeta ahlaki çöküşün ve yaşlanmanın yükünü üstlenir. Yıllar geçtikçe Dorian, eylemlerinin sonuçlarına aldırış etmeden gamsız ve ahlaksızlıkla dolu bir yaşam sürdürür. Skandal işlere bulaşır, insanları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirir, maneviyattan uzak bir yaşama adım atar. Tavan arasında saklanan portresi ise, genç adamın içindeki yozlaşmanın görsel bir temsili olarak hizmet eder ve her günahkar eylemi tuvale kazınır. Dorian'ın dış görünüşü genç ve çekici kalırken, portre giderek daha tuhaf ve canavarca bir hal alır. Dorian'ın vicdanı susarken, haz düşkünü uğraşlarından keyif almaktadır. Ancak suçluluğunun ağırlığı ve ruhunun gerçek doğası onu rahatsız etmeye başlar. Roman, umutsuzluk içindeki ve kendinden nefret eden Dorian'ın, günahlarından kurtulmak amacıyla portreyi bıçaklamasıyla doruk noktasına ulaşır. Bu eylemin ölümcül bir sonucu vardır. Dorian'ın kendi ölümü. Portre orijinal durumuna dönerken, Dorian'ın vücudu, portrenin yıllar içinde biriktirdiği çirkinliği ve yaşlanmayı yaşar. Dorian Gray'in portresi, güzellik, ahlak ve sanat arasındaki ilişkiyi keşfetmesiyle dikkat çeken bir kitaptır. Toplumun yüzeysel değerlerine ve etik düşüncelerden yoksun bir hayat yaşamanın tehlikelerine dair bir eleştiri sunar. Romanın anlatı yapısı ve estetiği, Oscar Wilde'ın zekası ve sosyal yorumuyla birleşerek, romanın edebiyat tarihindeki çekiciliğine ve önemine katkıda bulunur. Eser, ahlaki çöküntüyü ve eşcinselliği tasvir etmesi nedeniyle, yayınlandığı dönemde büyük bir skandala yol açmıştır. Eleştirmenler ve okuyucular, kitabın teması ve karakterlerinin ahlaksızlığı karşısında şok olmuştur. Oscar Wilde'ın kendisi de, kişisel hayatı romanla bağlantılı olarak irdelendiği için, kamuoyunda alay konusu oldu. Ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldı. Dorian Gray'in portresi, toplumsal normlara meydan okuyan ve insan doğasının karmaşıklıklarını inceleyen klasik bir edebiyat eseridir. Kontrolsüz hedonizmin sonuçlarına ve dış görünüş ile iç gerçeklik arasındaki gerilime ilişkin tespitleri bugün bile okuyucularda yankı bulmaya devam ediyor. Bu da onu edebiyatta kalıcı bir eser haline getiriyor. Oscar Wilde'i hiç okumadıysanız ve onun anlatıdaki ustalığını keşfetmek isterseniz bu kitaba bir şans verin. Tembel okur tavsiyesidir.